Soğuk bir sonbahar gecesi, ıssız bir yol ve karanlığın içinden yükselen tek bir motor sesi. O yıllarda insanlar haydutlardan değil, geceleri ansızın ortaya çıkan tek bir otomobilden korkuyordu. Onu görenlerin çoğu bir daha eski hayatına dönemedi. Kimi servetini kaybetti, kimi hayatını. Geride kalanlar ise tek bir isim fısıldıyordu: motor korsanı. Polis haftalarca peşine düştü. Gazeteler her gün yeni bir saldırıyı manşetlere taşıdı. Tanıklar birbirinden farklı tarifler verdi, ama hepsi tek bir konuda hemfikirdi. Bu adam sanki ortaya çıkıyor, istediğini alıyor ve rüzgar gibi gözden kayboluyordu. Hiç kimse onun kim olduğunu bilmiyordu. Hiç kimse bir sonraki saldırının nerede gerçekleşeceğini tahmin edemiyordu. Fakat bu hikaye, yalnızca bir suçlunun peşindeki kovalamacayı anlatmıyor. Aynı zamanda zekanın, cesaretin ve insan doğasının karanlık yönlerinin iç içe geçtiği, her bölümünde yeni bir sır, açığa çıkan unutulmuş bir macerayı anlatıyor. Şimdi, bundan bir asırdan daha uzun süre önce İngiltere'nin sessiz yollarına gidiyoruz. Motorlu taşıtların hala büyük bir yenilik sayıldığı, geceleri sisin yolları yuttuğu ve insanların kapılarını gün batmadan kilitlediği günlere. Çünkü birazdan dinleyeceğiniz hikaye, bir efsaneye dönüşen motor korsanının izini sürüyor. Ve bu yolculuk başladığında, hiçbir şey göründüğü kadar basit olmayacak. Tabii ki herkes motor korsanını duymuştur. Dünyanın, gazetelerin bile ulaşamadığı ücra bir köşesinde yaşamıyorsanız, bu ismi duymamış olmanız imkansız. Çünkü aylarca ülkedeki her dedikodunun tek konusu onun yaptıklarıydı. İlk ortaya çıktığı andan, o terör saltanatının aniden ve sansasyonel bir şekilde sona erdiği güne kadar. Kahramanlıkları ve yaptıkları her gazetenin sayfalarını doldurdu. Peki, bu korsan arabasının sahibi kimdi? Nereden gelmişti? Nereye gitti? Bunlar, sayısız zihni meşgul eden sorulardı. Yine de ortaya pek az mantıklı teori atılabildi. Ancak bu soruları soran zihinler ne kadar çok olursa olsun, şimdiye kadar bu adam ya da yöntemleri hakkında bilgilendirici hiçbir anlatım kamuoyuna sunulmadı. Onun hakkında son bir şey duymamın üzerinden neredeyse 12 ay geçti. Ve şimdiden onun gizemli kişiliği hakkında pek çok efsane türedi. Örneğin, geçen gün sansasyonel bir akşam gazetesinde gördüğüm haber. Kesinlikle doğru değil. O haberde, motor korsanının yolda arabasıyla seyahat eden her genç ve çekici kadını kaçırmayı alışkanlık edindiği yazıyordu. Gerçek şu ki, o, sadece bir tek kadını kaçırdı. Ve o olayda da halkın hiç bilmediği çok özel koşullar vardı. Yaptıkları, matbaa mürekkebine ihtiyaç duymayacak kadar karanlıktı zaten. Gerçek motor korsanının, büyük öncülü Dick Turpin gibi mitolojik sislerin arasında kaybolup gitmesi büyük bir yazık olurdu. İşte bu yüzden, onun hikayesini anlatmak aklıma geldi. Hiçbir ölümlünün, onun hayatının ve eylemlerinin eksiksiz ve tüm detaylarıyla bir anlatımını vermesi elbette mümkün değildir. Fakat ben, çoğu insandan çok daha fazlasını biliyorum bu adamın kişiliği hakkında. Ancak yaşananlar, benim bu olaylar ağına kişisel deneyimlerimle dahil olmam olmadan gerçekleşmedi. Ve bu durum, sonunda onun kariyerini noktalayan o büyük trajediye yol açtı. O trajediyle birlikte dünya, parlak bir düşünürü ve dahi bir mucidi kaybetti. Ne yazık ki bu büyük yeteneklere, anormal bir zihinsel durum eşlik ediyordu. Ve bu durum, sahibini icadını suç yolunda kullanmaya yöneltti. Bu gizemli kişinin kimliğiyle ilgili gerçekleri polisin önüne koymamış olmam size tuhaf gelebilir. Oysa polis, adamın suç kariyerinin 3 ayı boyunca onun peşinde koşmaktan helak olmuştu. Hatta benim bir suç ortağı olduğumu ve bana karşı dava açılması gerektiğini bile düşünebilirsiniz. Yine de, polisin ya da başka birinin bana yönelteceği her türlü sorguyu yanıtlamaya hazırım. Norfolk'taki Sudgrove Hall'dan James Sudgrove'un adresini değiştirmesi pek olası değil. Zavallı yaşlı babam öldü. Bana doğduğum bu ülkede kalmam için gayrimenkul şeklinde yeterince sebep bıraktı. Ama bir zorunluluk olsaydı, yurt dışına gitmekte de asla tereddüt etmezdim. Birkaç hafta içinde 25 yaşına basıyorum. Bu yaştaki bir adam, yeni bir ülkede kendi kariyerini kurmasını sağlayacak enerjiye genellikle sahiptir. Ve bu konuda kendimi arkadaşlarımdan çok farklı görmüyorum. Ama işin aslı şu ki, benim polisten korkacak hiçbir şeyim yok. Benim suçum, onlarınkinden kat be kat daha az. Sıradan bir vatandaş, burnunun dibinde gerçekleşen olayların anlamını göremediği için belki affedilebilir.
Ancak polisin bakış açısının biraz daha keskin olması beklenir. Bana gelirsek, eğer benim gözlerim Scotland Yard'dan, yüzlerce akıllı başpolis memurunun eğitimli bakışlarından daha keskin olsaydı, motor korsanına ülkede herkesten önce ulaşabilirdim. Ama hikayemin gidişatını şimdiden bozmayayım. Başlamadan önce, bir özür borcum var. Anlatımı tamamen anlaşılır kılabilmek adına, tamamen kişisel görünen bazı konulara değinmek zorundayım. Bunları olabildiğince kısa tutacağım. Ancak bu kişisel detaylar, beni motor korsanı ile dünyadaki hemen her insandan belki tek bir kişi hariç çok daha yakın bir temasa getirdi. Bu yüzden, sanki sadece kendi kişisel meselelerime aşırı dikkat veriyormuşum gibi görünürsem, beni bağışlamanızı umuyorum. O halde, baştan başlayalım. 189. Yılının 31 Mart akşamı. Şehirde, ikisi de komşum olan birkaç arkadaşımla yemek yiyordum. Gittiğimiz restoranın adını vermeyeceğim. Orası öyle çok moda, lüks mekanlardan biri değildi. Aksi takdirde, mutfağı ve şarapları ne kadar iyi olursa olsun, kesinlikle çok daha pahalı olurdu. Bu nedenle, mekanın ismini kendime saklamayı tercih ediyorum. Ancak restoran Soho civarındaydı. Arkadaşlarımı buraya davet etmemin sebebi ise, o mahalledeki her şeyin, zorunlu olarak ucuz ve kalitesiz olduğuna dair ön yargılarını kırmak istememdi. Bu akşam yemeğinde damaklarının büyülenmesi gerektiği konusunda kararlıydım. Bu yüzden restoran sahibine bir not göndermekle kalmadım. Her şeyin tam istediğim gibi olduğundan 2 kat emin olmak adına, belirlenen saatten çeyrek saat önce restorana vardım. Eğer misafirlerim sıradan tanıdıklar olsaydı, itiraf etmeliyim ki bu kadar zahmete asla katlanmazdım. Ama onlar sıradan insanlar değildi. Zor bir beğeniye sahiptiler. Misafirlerimden biri ünlü Albay Maitland'dı. Onun savaş hizmetleri hakkında hiçbir şey duymamıştım. Ancak tüm Avrupa'da büyük bir gurme olarak tanınırdı. Kendisine sunulan bir başlangıç yemeğini sadece tek bir bakış attıktan sonra havalı bir şekilde reddetmesi, onun ne kadar acımasız ve keskin bir eleştirmen olduğunu kanıtlıyordu. Şaraplara gelince, sadece kokusuyla bile bağını ve rekoltesini bir bordo şarabı gibi ayırt edebilirdi. Gerçekten inanıyorum ki, eğer kendisine mantarlanmış bir şarap servis edilirse, ruhu ve bedeni arasındaki o gastronomik bağ anında kopabilirdi. Doğal olarak, bu kadar hassas damak zevklerine sahip birini ağırlamak için bazı özel hazırlıklar yapmam gerekiyordu. Ayrıca, onu memnun etmeye çalışmak için çok özel bir sebebim daha vardı. Albay Maitland'ın harika bir kızı vardı. Diğer misafirimin adını söylemem bile, otomobil dünyasından anlayan herkes için kimliğini açıkça ortaya koymaya yeterlidir. O kişi Ford Winter'dı. Ford Winter, otomobil kulübünün öncü ismi, sayamayacağım kadar çok yol rekorunun sahibi. Hatta tüm ülkedeki en tutkulu sürücü. Böyle bir adamın benim misafirim olması gerçekten de büyük bir incelikti. Motorlar konusunda Winter'ın görüş bildirmeye yetkin olmadığı neredeyse hiçbir konu yoktu. Kendim de dönemin modası olan o motor çılgınlığına kapılmış biri olarak, verdiği pek çok değerli ipucu için ona derinden minnettardım. Bu süreçte acemiliğimi üzerimden atmıştım. O sırada güzel bir 9,5 beygirlik Clement kullanıyordum. Ancak kendimi daha güçlü ve çok daha hızlı bir arabaya hazırlıyordum. Saat 8'e çeyrek kala restorana ulaştım. Restoran sahibiyle kısa ama tatmin edici bir konuşma yaptıktan sonra, yemek odasının en sevdiğim köşesinde rezerve ettirdiğim masama doğru yürüdüm. Vakit öldürmek için önümde 10 dakikam olduğunu görünce, bir vermut ile akşam gazetelerini sipariş ettim. Garsonun getirdiği gazete yığınının en üstünde The Globe duruyordu. Aklı başında çoğu insanın yapacağı gibi. Parlamento haberlerini ve, by the way, sütununu hızlıca atladım. Net bir şekilde hatırlıyorum. Orada ilgimi çeken tek bir eğlenceli paragraf vardı. Tam gazeteyi kenara bırakıp geleneksel bir iç çekişle arkama yaslanacaktım ki, gözlerim bir sonraki sütunun en altındaki habere takıldı. Sessizlik. Başlık şöyleydi: garip bir otoyol soygunu. Paragrafta ise şunlar yazıyordu. Plymouth muhabirimiz, Tavistock ile Plymouth arasındaki yolda sıra dışı bir otoyol soygunu gerçekleştiğini bildiriyor. Tavistock'a gitmek üzere otomobilleriyle yola çıkan iki beyefendi, dün gece saat 8 sularında Tavistock'tan ayrıldı. Yolculukları Roboroug'ya ulaşana kadar tamamen olaysız geçti. Ancak tam o sırada aniden, içinde yalnız bir adamın bulunduğu başka bir otomobil tarafından yolları kesildi.
Adam kafalarına tabanca doğrulttu ve derhal durmalarını emretti. Sürücüler, bu yabancının amacının sadece şaka yollu bir korkutma olduğunu düşündüler. Bu emri nezaketsiz ve yersiz bularak dur talebine aldırmadılar. Bunun üzerine garip arabanın sürücüsü, isabetli bir atışla araçlarının motor aksamına zarar verdi. Artık itaat etmekten başka çareleri kalmamıştı. Saldırgan, otomobillerini tamamen yok etme tehdidiyle ellerindeki tüm parayı ve değerli eşyaları talep etti. Ganimeti güvence altına aldıktan sonra da hızla olay yerinden uzaklaştı. Motorlarına verilen hasar yüzünden mağdurlar, ancak gece geç saatlerde Plymouth'a ulaşabildiler. Ve yaşananların ayrıntılarını polise aktarma imkanı bulabildiler. Sürücülerin verdiği tarife bakılırsa, aracın teşhis edilmesi hiç de zor olmamalı. Bu araç, uzun, alçak, tekne biçiminde ve olağanüstü hıza sahip bir otomobildi. Çıkardığı sesin azlığı ise, muhtemelen elektrikli bir motordan kaynaklanıyordu. Sürücünün dış görünüşüne gelince, soyulan beyefendiler net bir fikir edinemedi. Çünkü adam, turistlerin giydiği türden deri bir ceket giymişti. Ve başı tamamen bir kapüşonla kapatılmıştı. Bu paragrafı okurken ilk tepkim, gazeteyi bir kenara bırakıp içtenlikle gülmek oldu. İlk izlenimim, ya Plymouth muhabirinin ya da Globe'un Londra editörünün kandırıldığı yönündeydi. Ancak merakım iyice uyanmıştı bir kere. Globe'un bu olayı haber yapan tek gazete olup olmadığını görmek için hemen başka bir gazeteye yöneldim. Yığınımda gözüme çarpan bir sonraki gazete Star oldu. Pembe sayfaları açtığım anda anladım ki, bu en canlı akşam gazetesi. Son sansasyonun detaylarını halka sunma konusunda Globe'un gerisinde kalmaya hiç niyetli değildi. Bir motor korsanı, başlığı altında. Birkaç sütun boyunca uzanan ilgi çekici manşetler yer alıyordu. Akıllı bir editör yardımcısının kurnaz kaleminden çıktığı belli olan bu satırlar, şaşırtıcı derecede benzer bir başka olayı anlatıyordu. İlk başta bunun aynı olay olduğunu düşündüm. Fakat kısa bir inceleme, bu izlenimimin tamamen yanlış olduğunu gösterdi. Star'daki haberi aynen aktaracağım. Bunu seve seve yapıyorum. Çünkü bu haber sadece olağanüstü derecede cesur bir adamın halkın ilgisini zirveye çıkaran ilk detaylarını içermekle kalmıyor. Aynı zamanda hikayeyi benim acemi kalemimin asla başaramayacağı bir güç ve renkle anlatıyor. Bu yüzden, haber metnini kelimesi kelimesine yeniden aktardığım için gazetenin editöründen özür diliyorum. Ancak bana kalırsa, bu hikaye, yepyeni bir bölümü hak ediyor. Kısa sürede dar Soho sokağından çıktık. Ve ben Winter'ın saat 10.30 olduğunu fark etmesiyle, bizi dikkatlice Piccadilly Circus'ta yönlendirdiğini gördüm. Albay Maitland arkada bir koltuk aldı, ben ise kışın yanında oturdum. Arkadaşımın sürdüğü araba muhteşem bir 22 atlıktı daimler. Kendi özelliklerine göre inşa edilmiş ve şimdiye kadar binme ayrıcalığına sahip olduğum hiçbir arabadan çok daha fazlasını yapabilen bir makineydi. Tabii ki geçerken sokaklarda sergilenme şansı çok azdı yeteneklerin. Ama orada bile, arabanın içeri süzülme şekli ve trafikten uzak. En ufak bir şeye bile nazikçe tepki veren direksiyona dokunuşu. Bunun yeterli kanıtıydı. En gergin yolcuyu bile rahatlatan bu özellikteydi. Tiyatro sonrası trafiğin dolması için henüz çok erkendi. Sokakları ve bizi her birkaç dakikada bir durmaya zorlayan bir ana yolu takip ederek Oxford Street'e kadar geldik, oradan da mermer kemere ulaştık. Orada sağa döndük. Edgware Road'un dar kısmından uzaklaşır uzaklaşmaz. Winter ikinci hızını aldı ve Cricklewood yakınından geçmiş olmamız sadece birkaç dakikamızı aldı. Bunun çok fazla bir şey yok, dedi Winter neşeyle, omzunun üzerinden albaya doğru yönelerek. Gastronomik arkadaşımız sadece cevap almak için homurdandı. Ve eğer kırmızı prosunun parıltısı olmasaydı, çoktan uyuduğunu düşünürdüm. Ama bu parıltı, hala uyanık olduğunu bana garanti ediyordu. Winter üçüncü hızına geçti ve çitler hızla yanımızdan uçmaya başladı. Artık kırsaldaydık ve gecenin inceliğini takdir edebildik. Gerçekten mükemmel bir geceydi. Hava keskindi ama acı vermiyordu. Ay, net bir parlaklıkla parlıyordu ve yakın gelecekte yağmur yağacağının işaretlerini veriyordu. Yol temizdi ve kuruydu. Havada sadece arkamızda süzülen bulutların bıraktığı ince toz vardı. Galler'in yanından geçtik. Harpçeksiz ve Edgware'e ulaşana kadar da devam ettik. Winter tekrar ikinci hızına döndü. Sadece kısa bir süreliğine yavaşlayarak küçük kasabadan geçtik.
Ve böylece hızla ilerleyip Brooklyn Hill'e giden yolu açana kadar devam ettik. İşte kış, yolun açık olduğunu görünce en yüksek hızında sıkıştı. Tekerlekler arı kovanı gibi uğuldadı ve biz eğime doğru hızla yaklaştık. Daha önce tepenin yarısına çıkmıştık ki Winter gücünü artırdı ve tırmanışı kolayca tamamladık. O zaman bir kez daha sipariş 3. vitedeydi ve Elstree''den geçip Radlett'in çıplak yollarından başladığımız andan yarım saat sonra geçtik. Tam o sırada geriye dönüp Albay Maitland'ın durumunun nasıl olduğuna baktım. Purosu artık parlamıyordu ama hala dişleri arasında sıkıca tutuluyordu. Başı öne eğilmişti ve burnundan gelen düzenli ve nazik mırıltı, uyuduğunu ilan ediyordu. Az önce gördüğüm gerçeği Winter'a söylemek üzereydim ve kendimin de rahatça halıya sarıldığından emin oldum ki, tam o sırada arkamda, yolda başka bir araba gördüğümü sandım. "Alo," dedim Winter'a, "başka bir adam var, arkamızdan geliyor. Hem de ışıksız, ancak yoldaki hafif bir kıvrım manzarayı kapatıyordu. Ve gözlerimin beni kandırıp kandırmadığı konusunda şüpheye düşmeme neden oldu." "Puh," diye yanıtladı Winter. "Hiçbir şeyden geçmedik yolda ve bu hızda seyahat ediyoruz. Bu bölgede başka bir araba yok, olmamalı da. Arkamızda kilometrelerce yol bıraktık, her şey sadece bizimle ilgili. Bazı ağaçların gölgelerini yanlış anlamış olmalısın. O porttan ne kadar içtin?" Güldüm ama artık düz bir yola ulaşmıştık ve yol parçasında tekrar arkaya baktım. "Haklıyım," dedim. "Başka bir araba var ve Cav üzerimize geliyor." "Ne?" diye bağırdı Winter. "Ne?" Açıkça geçilme fikrini hiç sevmiyordu. Hiçbir araç tarafından geçilmeye tahammülü yoktu. Çünkü aniden en yüksek hızına çıktı ve gaz pedalına bastı. Değişim muazzamdı. Güçlü arabamız, tüm kısıtlamalardan kurtulmuş gibi sadece havada zıpladı. Winter memnun bir şekilde direksiyonu sabitlerken güldü. "Eğer yabancı bizi şimdi yakalayabiliyorsa, motor korsanının kendisine inanacağım," dedi memnun bir şekilde. Sesi, kendi arabasıyla ne kadar gurur duyduğunu gösteriyordu. İlerlememiz o kadar heyecan vericiydi ki yabancıya meydan okuyup bağırmak istedim. Ama o kadar büyülenmiştim ki, bu kadar hızlı giderken gözlerimi önümüzde açılan yoldan ayıramayacak durumdaydım. Aniden kulaklarımda derin bir uğultu sesi duyuldu. Bir an için bunun, kendi tekerleklerimizden çıkan bir vızıldama olduğunu düşündüm. Sonra sesin perdesinin çok daha farklı olduğunu fark ettim. Yarım döndüm. Diğer araba 1-2 metre içindeydi. Bir saniye sonra, hiçbir görünür titreşim olmadan ve tekerleklerin çıkardığı homurtudan başka hiçbir ses olmadan, hızla etrafımızdan dolaştı. Yabancı hızını azalttı ve bizim tarafımızdan koşmaya başladı. Winter, garip arabaya aceleyle baktı ve kendi dudaklarını sinirle ısırdığını gördüm. Daimler çok geride kalmıştı. Yabancıya bir bakış atıp durumu anladım. Onunla uğraşmak zorunda kalmıştık. Parlak ay ışığında, keskin burun kısmı olan tekne şeklindeki araba, neredeyse görünmez tekerlekler ve maskeli yolcu. Bana Evening Newspapers gazetesinde okuduğum aldatmacayı hemen hatırlattı. "Motor korsanının kendisi," dedim Winter'ın kulağına ve sesim heyecandan kısık çıkmıştı. Daha fazla bir şey söyleyemedi. Çünkü bu sırada yabancı maskesini bize doğru çevirirken en şehirli ve kibar sesiyle dışarıdan seslendi. "Sizi o arabayı durdurmanız için rahatsız etmeliyim beyler." Winter en iyi zamanlarda bile oldukça sert ve aksi bir adamdır. Biri ondan durmasını istediğinde öfkesi her zaman terbiyesini alt eder. Cevabı gereksiz yere uzun, sert ve inatçı bir ret cevabıydı. Yabancının kıkırdadığını duydum. "Gerçekten zahmet edip dileklerimi yerine getirmenizi dilerim," diye ironik bir nezaketle yanıtladı. "Aksi takdirde biraz zarar vermek zorunda kalacağım. O arabaya her zaman kaçınmaya çalıştığım bir zarar." "İstediğini yap," dedi Winter alaycı ve sert bir sıfatla. 30 saniye içinde durmazsanız, kaderiniz kendi ellerinizde olacak," dedi yabancı kısa bir dille ve elini bir kola koydu. Arabası bizimkinden ileri fırladı. Saatte neredeyse 60 mil hızla koşuyorduk ama o aniden hareketsiz durdu ve bizi geride bıraktı. 15 saniye içinde önümüzde bir toz bulutu içinde kaybolup gitmişti. "Duracağım," dedi Winter aniden. Söylediği anda eyleme geçti ve bu karar çok erken değildi. Yine garip arabanın meraklı uğultusunu duyduk. Üzerimize süzülürken ileride, gerçekten büyük bir hassasiyetle aniden durdu. "Ne istiyorsun?" diye bağırdı Winter, sesindeki en sert tonlarla.
Böyle bir şey yapacak bilgelik gösterdiğine sevindim. Çünkü seni istedim, dedi motor korsanı. Çünkü gerçekten de şu an yüz yüze olduğumuz kişi oydum. Sahip olduğun böyle iyi bir arabayı mahvetmekten derin bir üzüntü duyardım. Sanırım bu bir daimler. Sadece herhangi bir takı eşyası ve yanınızdaki para, dedi yabancı, son derece hoş bir şekilde. Ay ışığının bir tabancanın namlusunda parıldadığını gördüm. Konuşurken silahı kaldırmış ve bize doğrultmuştu. Aşırı ileri gitmek istemiyorum ve konuşmalarınızdan anlaşılıyor ki beyefendilerle uğraşıyorum. Gerçekten Winter'ın dili tamamen haklıydı bu alayda. Onur sözü verirseniz bana tüm değerli eşyalarınızı teslim edeceğinizi. Arabanıza dokunmadan bırakacağım. Eğer aksine bana bunu vermeyi reddederseniz, ben de o yakışıklı arabayı mahvetmek zorunda kalacağım. Sizi acele ettirmek istemem ama korkarım hızlı bir karar vermeniz gerekecek. Çünkü Londra civarındaki bu yollar benim mesleğimden biri için çok da izole sayılmaz. Bu konuşmayı alaycı bir nezaketle yapmıştı ve bu durum Winter'ı adeta kıvrandırıyordu. Cevap vermedi, sanırım aşırı sinirliydi. Hadi beyler, kararınızı verin. Paranız mı, arabanız mı? Araba, kelimesini söylemeden önce hafifçe durakladı ve parmakları tabancayla oynadı. Bu tavır beni soğuk bir ürpertiyle sarstı. Şimdi sıra onda, diye fısıldadım Winter'a. İşimiz bitebilir. Hadi, gelin beyler, dedi yabancı tekrar. Bana söz veriyor musunuz? Winter, öfkesi neredeyse ifade edilemez bir boyuttaydı. Her biriniz sırayla inip cebinizdekileri önüme atacaksınız. Tekerleklerden birinin üzerinde, görünüşe göre kılıfın bir parçası olan düz rafı gösterdi. Ceplerinizin astarlarını görmek zorundayım. Ve sizi uyarmam gerekir ki yanlış anlaşılmaya yol açabilecek herhangi bir şey yapmanız son derece sakıncalıdır. Bu oyuncak, tabancasını kaldırdı, çok hassas bir dokunuşa sahip. Şimdi beyler, lütfen birer birer ve kimin önce olacağını tartışmadan. En ufak bir resmiyetsizliği görmezden gelmeye hazırım. Konuşmasını dikkatle dinledim ama ses, taktığı maske nedeniyle hafifçe boğuk çıkıyordu. Bu yüzden onu bir daha tanıyamayacağımı hissettim. Sadece tek bir noktaya güveniyordum, korsan eğitimli bir adamdı. Bu arada ne yapacaktık? Beynimde her türlü vahşi plan hızla dönüp duruyordu ve biliyordum ki Winter'ın zihni de aynı derecede aktif olmalıydı. Ama karmaşık ve tutarlı hiçbir plan şekillenmedi. Winter arabadan indi. Lambalarımızın oluşturduğu parlak ışık çemberinin dışına çıktı ve ceplerini boşaltmak için ilerledi. Not kutusunu, saatini ve zincirini, arabadaki çantayı otobüsün önüne koydu. Emre itaat ederek küçük parmağındaki parlayan elmas yüzüğü ve gömleğinin önünü süsleyen diğer elması da yığına ekledi. Sonra arabadaki yerine döndü ve ben de benzer bir aşağılayıcı sınavdan geçtim. Yabancı sürekli olarak özürler dilemeye, bu rahatsızlık ve ihtiyaçların kendisini buna zorladığını söylemeye devam ediyordu. Sessiz kaldım ama itiraf etmeliyim ki bu çaba sinirim üzerinde ciddi bir yük oluşturdu. Yine de, tabancanın ucunda iş yapmak, rahatsızlığın büyümesini önlemede önemli bir yardımcıydı. Diğer beyefendi de acele ederse, sizi istenmeyen toplumumdan o kadar çabuk kurtarabilirim. Dedi korsan, arabamıza dönüp elimdeki tüm değerli eşyaları teslim ettiğim sırada. Heyecandan bu ana kadar tamamen Albay Maitland'ın varlığını unutmuştum. Ve şimdi ona dikkatlice bakınca, başından geçen bu çatışmalardan tamamen bir haber hala içeride olduğunu fark ettim. Halılara sarılmış, arkadaki koltukta desteklenmiş huzurla uyuyordu. Pembe yüzünde hafif bir gülümseme vardı ve tekrar dudaklarını şapırdattı. Muhtemelen şimdiye kadar içtiği en güzel şarabı hayal ediyordu. Böyle bir durumda ne yapabiliriz, diye sordum Winter'a. Meram, albay, diye bağırdı arkadaşım. Ne oldu, diye sordu korsan. Gerçekten arkadaşınız anlaşmayı kabul etmeyi reddediyor mu? Korkarım onun taraf olduğu pek söylenemez, diye yanıtladım. Yemek yedi, şimdi uyuyor. Onu benden daha kaba bir şekilde uyandıracaksınız demektir, diye karşılık verdi korsan. Albay Maitland'ı tanıyan herkes bilir ki, eğer uyanırsa akşam yemeği sonrası uykusunun bölünmesinden hiç hoşlanmaz, diye ısrar ettim. Albay Maitland mı? Gurme olan Albay Maitland mı? Onu tanıyor musun? Dedi Winter. Korsan hoş bir şekilde güldü. Onunla bir kez tanıştım ve çok küçük bir karşılık olarak. Sipariş ettiği ve bunun için, şüphesiz bir gözden kaçırma yüzünden, bana ödemeyi unuttuğu mükemmel bir akşam yemeği sayesinde tanıyorum.
Bu sefer onu uyandırmanızı istemeyeceğim. Size iyi akşamlar dilerim beyler. Konuşmasını bitirince arabasını birkaç yard geri çekti. Eli bir kola gitti. Araba döndü. Ayrılan elini salladı ve bir anda gözden kayboldu. O zamana kadar hiçbir arabanın başaramayacağını düşündüğüm bir hıza anında ulaştı. Winter ve ben hareketsiz oturduk, hızla kaybolan arabanın ardından baktık. Uzun süre izleyemedik. Çünkü 15 saniye içinde tamamen göz önünden kaybolmuştu ve ilerleyişinde kaldırdığı toz bulutu bile dağılmıştı. Sonra Winter bana döndü ve kulağına alçak sesle birkaç küfür mırıldandı. Onun örneğini takip ettim ve ikimiz de daha iyi hissettik, en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü hiçbir mantık olmamasına rağmen, Winter birden kahkahalara boğuldu ve ben de onu takip ettim. Neden güldüğümüzü o an tam olarak açıklayamıyordum, şimdi de pek açıklayabileceğimi sanmıyorum. Gülmeyi bitirdikten sonra Winter bana döndü ve dedi ki, "Sutguru, yaşlı dostum, beni bir yumruklar mısın? Albayın gerçekten uyuyup uyumadığından ya da bu gazetelerin bastığı hikayelerden birini hayal edip etmediğimden emin olamıyorum. Pek bir rüya sayılmaz," diye yorum yaptım. Böyle bir şansımızın olacağını ve erken saatlerde motor korsanı ile karşılaşacağımızı hiç düşünmezdim. Albayın içtiği port şarabı, eski bir tanıdığın yenilenmesini engelledi galiba. Sonra Winter tekrar güldü. Sanırım maceramızın eğlenceli tarafını benden daha net görüyordu. Çünkü sert bir şekilde çıkıştım. "St. Albans'a gidip polise haber vermemiz iyi olmaz mı?" Düşünceli bir şekilde yanıtladı. "Sanırım belki de yapmasak iyi olur. Değil mi?" diye şaşkınlıkla sordum. "Akşam yemeğinden sonra," dedi. "Ne olmuş yemeğe?" "Harika yemek yedik. İçimizden biri bu konuda hiçbir şey bilmiyor." Winter başparmağını uyuyan savaşçıya doğru yöneltti. Albayın macera boyunca neden bu kadar derin uyuduğunu açıklamak zor olurdu. Açıklama onu pek memnun etmezdi, değil mi? Onaylar bir ses mırıldandım. "Ayrıca," diye devam etti Winter. "Üçümüzün bir adam tarafından bu hale getirilip tüm değerli eşyalarımızı teslim etmek zorunda kaldığımızı kabul etmek, pek kahramanca görünmüyor, değil mi? Miss Maitland üzerinde de pek olumlu bir izlenim bırakmazdı bu. Onunla aynı fikirde olmak zorunda kaldım. Sanırım bu konuyu kendi aramızda tutsak iyi olur. Yarın akşam gazetelerine yeni bir malzeme vermenin anlamı yok. Her neyse, kaybediyorsak sessizce oturmayacağım," diye sinirli bir şekilde cevap verdim. "Bu tamamen başka bir mesele," diye yanıtladı Winter, arabamızı tekrar çalıştırırken. Ben de gülümseyip dayanacağım demedim. "Ne öneriyorsun peki?" diye hevesle sordum. "Bu, albayı güvenli bir şekilde evine teslim ettikten sonra viski ve soda eşliğinde konuşacağımız bir soru ve daha fazla bir şey söylemeyi reddetti. Araba tekrar tam hıza çıktı ve 5 dakika içinde St. Albans'ın kenarındaki kavşağa ulaştık. Şehir merkezinden geldiğimiz yolla Watford'a giden yolun kesiştiği yere vardık. Winter durdu ve şaşırtıcı bir şekilde arabadan inerek lambalarımızın ışığında yolu dikkatlice inceledi. "Sadece adamın hangi yöne gittiğini görmek istiyorum," diye yanıtladı. Eyleminin anlamını soran bakışlarıma karşılık. Bu görevle meşgulken, mesafeden yaklaşan benzinli bir motorun düzenli ritmini Watford yolundan duyar gibi olduk. "Eğer gelen başka bir korsansa, pek fazla yağma bulamayacak," dedim. "O korsan değil," diye yanıtladı Winter, "ileride birkaç ışık görünür görünmez. Mannering'in eski arabasının tıkırtısını tanıyamıyor musun? Onu her yerde tanırım. Öyle biri varsa yolda karşılaştığı şeyleri bize anlatabilir." Yeni gelen araç menzile girer girmez seslendi ve Winter ona selam verdi. "Sen misin, Mannering?" "Selam Winter. Bir sorun mu var, yardım edebileceğim bir şey var mı?" Gerçekten Mannering'in sesi miydi bu, yoksa kulaklarım mı beni kandırıyordu? Ses tonu, çok kısa bir süre önce yolumuzu kesip eşyalarımızı alan o yabancının tonuna şaşırtıcı derecede benziyordu, bu da içimde büyük bir şaşkınlık yarattı. Gözlerim hemen kulaklarımın yalan söylediğini kanıtladı. İşte Mannering'in ağır ve hantal eski arabası. Motor korsanının o zarif aracıyla tamamen tezat oluşturuyordu. Şüphelerimi dağıtmak için adımı öne attım ve Winter'ın sorduğu soruya odaklandım. Yolda herhangi biriyle karşılaşıp karşılaşmadığını sordu. "Tanıştınız mı?" dedi Mannering. "Sanırım ben tanıştım. Gördüğüm en harika motorla karşılaştım, birkaç mil geride. Ruhum adına söylüyorum, büyük bir gece kuşu olmalı.
Öyle bir sesle yanıp geçip gitti ki, vızıldayan bir topaçtan farksızdı. Muhtemelen saatte en az 80 mil hızla seyahat ediyordu. Pervasız bir şeytan sürücü olmalı. Tek bir ışığı bile yoktu. Sanırım lambaları çoktan sönmüştü ki o hızla yol alıyordu. Hayatımda hiç böyle bir korku yaşamamıştım. Johnny ile tanışmayı ve sürüş tarzı hakkında ne düşündüğümü ona söylemeyi çok isterim. Ben de öyle, diye cevapladı Winter sertçe. Ve sanırım Sutgurur da onunla bir görüşmeye karşı çıkmazdı. Neden, ne yapıyordu ki, diye sordu Mainwaring. Şimdi anlatmak için çok uzun bir hikaye, dedi Winter yerine geri tırmanırken. Ama aracı garaja koyar koymaz yanıma gelirsen, her şeyi anlatacağım. Pekala, diye bağırdı Mainwaring ve bir kez daha eve dönüş yolumuza doğru yola çıktık. Çok az yolumuz kalmıştı. 2 dakika içinde Albay Maitland'ın kapısının önüne geldik. Geriye yaslanıp, işte buradayız, albay, diye bağırdım uyuyan savaşçının kulağına. Ne, diye yanıtladı uyanmaya çalışarak. Ne zaman başlıyoruz? Başlamak mı? Seni güvenli bir şekilde kendi eşiğine getirdik, dedi Winter. "Pon my soul, şimdi hatırladım, diye yanıtladı. Sadece tozdan korunmak için gözlerimi kapattım ve... Tabii ki bir katam için içeri gireceksiniz, dedi halıların arasından çıkmaya çalışırken. Pencerelere baktım. Albayın çalışma odasında sadece tek bir ışık vardı. Oturma odasında da bir ışık olsaydı daveti hemen kabul ederdim. Ama bu saatte Bayan Maitland'ı rahatsız etmeyi düşünemezdim. Puh, dedi albay, çocuklarının güzelliğine kapılmış bir babanın umursamazlığıyla. Ama daveti zorlamadı. Gerçekten de büyük bir esnemeyi zor bastırıyordu. Yarın arayacağım ve Soho'daki eğlence evimde ayrıntılı bir değerlendirme yapacağız. Dedim albay kapısını açıp dururken ve bize son bir iyi geceler dileğini iletirken. Seni görmek güzel, diye yanıtladı elimi tutarak ve sıcak bir şekilde sıkarak. Ama emin olabileceğin bir şey var. O port şarabı kutusu dayandığı sürece, eğlence eviniz bana güvenebilir. Şehirde yemek yediğimde düzenli müşterinizim. Afyon kullanmış olmalı, diye yorum yaptı Winter alçak sesle. Arabayı hareket ettirip sürüş yolundan çıkarken. Nasıl bu kadar derin uyuyabildiği aklımı kesinlikle zorluyor. Cevap vermedim. Dikkatim üst pencerelerden birine yoğunlaşmıştı. Çünkü sandığıma göre, çok iyi bildiğim bir formun kısa bir süreliğine pencereye çıktığını görmüştüm. Ama pencereyi ve evi geride bıraktık. Winter'ın yeri yolun sadece 100 metre ilerisindeydi. Şimdi Jim, gagasına ona daldır. Bakayım mı bakalım klasik özelliklerinize alışkanlıklarını geri getirmeyeceksiniz huzur ver. Böylece Winter bana görkemli bir bardak verdi ve karışım o kadar hoşuma gitti ki. Yüz kaslarımın istemsiz gevşemesi hemen emre itaat etti. Kendimi uzun uzun uzattım ateşin önünde çektiğim rahat sandalye. Ve motor korsanını bile affedebilecek hissediyordu. Biz Winter'ın kendi dairesi olarak adlandırdığı dairede yalnız kalmışlardı çalışmak. Ama orada okuduğu tek kitaplar motor katalogları ve birlikte olan salonlar. Rahatlık çok daha uygundu dinlenmek, zihinsel epeyimden ziyade kabul etmedim unvana olan iddiası. Bu arada, yangın parlak yanıyordu. Winter'ın kırmızı, sert ve dürüst yüzü neredeyse eşit bir parlaklıkla parlıyordu. Kim yardımcı olabilir, mutlu mu hissediyorsun? Sonra Mainwaring duyuruldu ve Mainwaring pasif bir şekilde sevmemeyi öğrendiğim bir adam. Neden, neredeyse hiç bilmiyordu. Ona karşı hiçbir şey bilmiyordum. Gerçekten de, 6 ay önce, ilk kez Saint Albans, ona tanıştım, oldukça tanışmıştım. Olumlu bir şekilde etkilendim. 35 yaşında uzun boylu, koyu bir adamdı. Ortalama değerin üzerinde bir miktar iyilik bağışıyla bakıyordu. İyi bir hikaye anlatabiliyordu, büyük av atmıştı dünyanın çoğu yeri, çok okumuş, zeki. Safsız bir görgü kurucusuna sahipti. Ama yine de, Winter'ın çeşitli niteliklerinden hiçbiri yoktu. Ama ben, her an böyle bir arkadaşı olmasını çok tercih ederdi kış. Diğer adam gibi 100 kişiden daha fazla. İlk kez Albay Maitland'ın evinde tanışmıştım evde. Onu görünüşte samimi bir yerde bulmuştum ayak basamak. Belki de tam da bu samimiyet oluşuyordu. Hoşnutsuzluğumun temeli, çünkü, öğütlemeye gerek yok önemli, o zamanlar kıskançtım. Korkunç ve makul olmayan bir şekilde kıskanıyor, katılan her erkekten albayın evi. Ve burada, belki, daha iyi olur nasıl var olduğumu açıklamamı istedim. Saint Albans'ın dışında bir kulübede yaşıyordu. Norfolk'taki kendi evimi tercih ediyorum.
İkametgahımdaki değişiklik tamamen şu nedenlerle olmuştu. Cromer'de bir tenis partisi. Orada Evie Maitland ile tanıştım. O, hayır, herkes boşluğu doldurabilir kendi deneyimlerini ve eğer yapamazlarsa. Onlara acıyorum. Neyse ki yanımda bir teyzem vardı. O en çok. Teyzeler gibi samimi ve ona en çok bağlı görev bilincine sahip yeğen. Onun yardımıyla başardım. Sadece Bayan Maitland ile tanışmam daha da iyi oldu, ama aynı zamanda babasıyla tanıştırmak için. Ancak onları sadece bir hafta önce albaydan önce tanıyordu, kızını Saint Albans'a geri götürdü. 1-2 hafta geçti, sonra ben de takip ettim. Tabii ki bir bahaneyle hazırlıklı olmam gerekiyordu ve burada. Şans beni destekledi. Dizine bakıyorum, Winter'ı keşfetti. Onu biraz tanıdığım Camford'da benimle aynı zamanlarda bulunmuştum, aynı zamanda hoş St. Albans banliyösü Saint Alban'da da ikamet ediyor, Maitland'ların yaşadığı Saint Stevens. Aradım kıştan dışarı. Hikayemi ona açtım. Sonuç hepsi evine yakın bir kulübe almamdı ve albayın evine çok uzak değil. Görünüşte Winter'in altında. Öğrenim ücreti için 1. sınıf bir sürücü olabilirim. Bir şekilde çok daha fazlasını kazandığımı fark ettim, aşkımdan çok motorda ilerlemek. Kesinlikle daha büyüleyici, baştan çıkarıcı. Kışkırtıcı küçük bir evi Maitland'ın bir adamın kalbini parçalamadığı kadar güzellik parçalar. Bir gün bana nazik davransaydı, olurdu, bir sonraki Mannering'e karşı hala daha nazikti. Ama bu ikisi de değil, burada da orada. Her neyse, onu içtenlikle dışarı çekmeyi diledim. Çünkü hiç şüphe yoktu ki Randolph Mannering benimkinden çok daha çekici bir kişiydi, önemsiz. Yaş üstünlüğü bile önemliydi bir şey için, ama bunu affedebilirdim. Yıllarını bu kadar çok şey görmek ve yapmak için kullanmadı, çok şey. Bir ışık altında görünmekten kendini alamıyordu. Kahraman, yeni tapma çağında olan bir kız için. Ve en iyi değeri nasıl alacağını çok iyi biliyordu. Deneyimleri. Onları hiç göstermedi, itiraf etmeliyim, bu onun lehineydi. Çok zekiydi. Burada ve orada bazı noktaları göstermek için anekdotlar, sohbet, biraz heyecan verici bir anlatım. Macera bölümüne neredeyse hiç bahsetmedi, şahsen çalmış, çok daha büyük bir etki yaratmıştı. Sahip olduğu işleri hayal etmekten daha çok bitmiş ve hayatta kaldığı tehlikeler. Ayrıca çok daha uzun bir tanıdıklık avantajı da vardı. Maitland'larla benim yerimden çok. Mannering'in bir evde yaşadığı albayı bahçesi kendi bahçesine bitişik bir yıl boyunca. Benim bahçemden önce olay yerine varış. Hayatı, Taki albay. Onu S.Y.'de tanıştığı bir tanıdık olarak tanıdı. Birkaç yıl önce bir arkadaşımın evi, bir müzevi. Emekliliğinin amacı mükemmelliğe üzerinde çalıştığı mekanik bir icat vardı. Kısa sürede ailenin bir dostu haline gelmişti ve ben yaptığımda onu sağlam bir şekilde yerleştirmiştim. Saint Albans'taki görünüşüm. Doğal olarak, kıştan pek memnun değildim. Onu güvenimize almayı teklif etmişti ama ben kesinlikle itiraz etmedi. Winter hikayesini anlatırken sessizce oturup sigara içiyordum. Maceramız. Çok dikkatle dinledi. Çok olağanüstü bir hikaye, diye belirtti, anlatı sona erdi. Oldukça emin. İkiniz de o limana dokunmadın. Winter, ceblerinden birini ters çevirerek, ifadeli bir jest. Şarap bir adamın aklını çalabilir, diye yanıtladı, ama bu, onu 6 inçlik banknotlarda 50 pound'dan kurtarmaz. Altın, 50 değerinde bir saat ve zincir. Bir elmas ki bu 100 değer verilmiş bir tane olarak değerlendirildi. Not numaraları size hırsızı takip et, dedi Mannering, düşünceli bir şekilde. Winter güldü. Gerçek şu ki, ben ne kadar dikkatsizim, dilenci. Her zaman yanımda notlar taşırım, yeniler gerektiğinde benim davamı ve gerçekten hiçbir şeyim yok. O notların bende olup olmadığını bana söylemesi için. Bankadan aldığım son parti miydi, yoksa tuhaf olanlar mı, önceki sevkiyatlardan kalan şey? Belki aylarca benim durumumda. Hem Winter hem de ben saatlerimizi tanıyabiliyorduk. Cesaret ettim. Tabii ki, diye yanıtladı Mannering, eğer motorunuz korsan. Onları rehin etmeye çalışacak kadar aptaldır, belki fırsatı yakaladım. Ama eğer onları bir alıcıya satarsa, onlar, doğrudan erişme kazanına gir. Winter bir sigara yaktı ve Mannering bana döndü. Kaybının boyutu neydi? 10 altın, 30 banknot ve 30 benim için diyelim. İzle. Benim kaybım nispeten hafif. Notlarının numaralarını biliyorsun sanırım, sordu, sırayla bir sigara yakarken sordu.
Evet, diye yanıtladım. Ben o kadar rahat değilim. Kış. Polisin üzerinde çalışması gereken bir ipucu var, o zaman. Belki de öyle olabilir. Sadece Winter bizim. Tüm olayda o kadar kötü göründü ki. Duymayacak bilgi verdiğim için. Gerçek şu ki, dedi Winter. Maitland derin uykuya dalmıştı. Tüm olay boyunca ve bu sporcu olmazdı, onu ele ver. Anladım, diye başladı Mainwaring. Winter ustaca konuyu değiştirdi. Ne bulmacalar. Ben, dedi, adamın kullandığı türden bir motorum, arabasını itmek için. Şu anda birincisi, böyle etkili bir şey pazarla. Hepsini gördüm. Kaybın seni pek rahatsız etmiyor gibi görünüyor, her neyse, diye yorumladı Mainwaring. 100 kat fazlasını gönüllü olarak veririm, o motorun bir kopyası için. Oldukça emin olmalıyım. Paramı piyasaya koyarımdan geri almak için. Eğer bunca değer varsa, neden sahibi yapsın, karayolu soygununa karışmak mı? Sordum. Tam anlamıyorum. Bu, dedi Winter. Gördüğüm kadarıyla, dostumuz Motor Pirate, zarif bir arabaya sahip, gürültü çıkarmadan. Minimum titreşimle çalışıyor ve maksimum hız. Ne, içinde bir servet var. Elbette motivasyonun güç elektrik olabilir mi, diye sordu Mainwaring, bakarak. Ateşe doğru bir gizemin çözümünü görebiliyormuş gibi, orada. Kesinlikle söz konusu olamaz. Herhangi biri, en ufak bir sürücülük bilgisi de bunun böyle olduğunu bilirdi. İmkansızdı, korsan bir depo tasarlamış olsa bile. Edison'un son icadını alt edecek bir pil. Kıvırılmış bir şapka içinde. Ama varsa ki, başarı, gazete haberlerine göre, dün alacakaranlıkta Plymouth'taydı, Salisbury yakınlarında. Aynı akşam saat 11'de ve bizi St. Albans'ın geceye kadar sınırları var. Kaçınılmaz olacaktı. Pillerini bir yere şarj edip bir arabayla. Böyle olağanüstü bir şekil, bunu nasıl yapsın ki? Heyecan verici bir yorum mu? Hayır, elektrik tamamen kesilmiş ya da soru. Arabanın elektrikli bir olanı, yakalanması sadece bir mesele olacaktı. Birkaç saat. Tanımlanamaz bir ifade, belki de bir gülümsemesi, Mainwaring'in yüzünde belirdi. Umarım hepimiz için motoru elektriktir, bir tane, dedi. Her halükarda zor olmamalı. Böylesine benzersiz bir arabayı takip etmek. Eğer üzerine inşa edilseydi. Sizin ya da benimkilerle aynı çizgiler, örneğin, sahibin dikkat çekmeden her yere gidebilir. Her neyse, diye sözünü açtım, o yakalanana kadar, her gece koşuya çıkıp bir şeyle gidiyorum. Kolayca ulaşılabilecek mesafede ateş et. Bir dahaki sefere. Onunla buluşmak şansım umarım bir konumda olurum, kendime biraz karşılık vermek için. Yine Mainwaring'in yüzünde bir gülümseme belirdi diye bağırdı. Neredeyse senin örneğini takip etmeye meyilliyim. Neredeyse tabanca kullanmayı unuttum çünkü kullandım, bu yasalarla dolu topraklarda yaşıyordu. Deneysel arabanı kesinlikle maruz bırakmazsın. Motor korsanı tarafından çarpılma ihtimali, dedi Winter, rahatsız bir şekilde. Mainwaring'in arabası bizim için tam bir şakaydı. Bu bir. Özellikle hantal bir araç var, Heaven only knows. Ne tür bir vücut. Belki de düz yolda 20 mil hızla, ama bu güçlerinin aşırı sınırı. Siz çocuklar, dedi. Bir gün bize şöyle açıkladı, artık motorculuk yapmayı da öğrendim. Yasa dışı hızda yüksek yollarda uçmanın eğlencesi. Daha faydalı bir amaçla kullandım. Ben, geleceğin motoru hakkındaki kendi fikirlerim ve ben öyleyim. Burada onları hallediyorum. Eski karavanım ağır. Belki, ama ağır bir araba istiyorum. En çok şu şekilde kullanılır. Lastik test ediyor ve bu da özel noktalardan biri, dikkatimi çek. Üstelik bu arabada hiç cazip değilim. Polisle başınız belaya girer. Saatte 10 ile 12 mil. Tüm amaçlarım için yeterince hızlı. Hem Winter hem de ben ona sık sık sormuştuk. İşinde nasıl ilerlediğini ama yaptığı gibi. Bize sadece en belirsiz cevaplar veriyordu, bizi bir zamanlar kurulmuş olan atölyeye davet etti. Yaşadığı evin ahırları diye düşünmüştük mekanik icat ile uğraşma hikayesi. Sadece hoş olmayan ziyaretçilerden kurtulmak için bir bahane. Sanırım ikimiz de cevap verdiğinde şaşırdık. Kışın samanları oldukça sıcak. Arabamı herhangi birine maruz bırakmaktan hiç rahatsız olmam. Motoru inceleme fırsatım olursa risk alırdım. Korsanın arabası. Gerçeği söylemek gerekiyorsa, neyden? Arabasını gördüm ve bana söylediklerini gördüm, ben. Tasarımcının ise beni tamamen kendi düşündüğüm bir fikirle engelledi. Kendi tanrım. Uzun zamandır bir araba üretmek için çalışıyorum. En az 100 mil saatte koşardı.
Gürültü ya da algılanabilir titreşim. "Bir haftada bitiremez misin?" diye sözünü kesti kış. "Çok heyecanlı bir kovalamaca olabilir. Arkadaşımızın peşinden." Manning başını salladı. "Kesinlikle." Bir detaya şaşkınlık duydum ve eğer o adam çözüldüyse sorun, omuzlarını silkti. Ayağa kalktı ve elini Winter'a uzattı. Onun örneğini takip ettim. "Bu kadar önemli bir şeyin olduğunu hiç bilmiyordum." "Dipçiklerde," dedi Winter, "bizimle birlikte kapıya. Ve bunu da görmeden yapmazdın, yolda mükemmel bir makine, eğer benim olmasaydım." "Bu gece o arabayı gördüğüm için üzüldüm. Tabii ki yapabilirim. İkinizin de bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğinize güvenirim. Maceramızdan bahsetmemen şartıyla yine," dedim gülerek. "Katılıyorum," diye yanıtladı Manning, gülümserek. "Yine. İkimiz de Winter'a iyi geceler dedik ve ev sahibimizin bizi bir kadeh daha kalmaya ikna etme çabaları." Manning'i takip etti, asla yapmamam gerektiğini ilan etti. "Eğer onu uyanık tutarsam Bayan Winter ile tekrar yüzleşebilseydim daha uzun." Manning'i kapıda dururken buldum ve duraksadım. Yanında gökyüzüne bakmak için, karşısında bir iki tane batıdan yün bulutları hızla geliyordu. Ay, akşamın önceki gibi parlak, şimdi alçakta asılı ufkun ötesinde. Esinti tazelenmiş ve biz, ağaçların arasında fısıldadığını duyabiliyordu. "Yağmursuz uzun sürmeyeceğiz. Eğer korsan hala yurt dışında iz bırakacak," dedi Manning. Gecenin güzelliği çok çekiciydi. Düşüncelerimin akışından rahatsız oldum, konuya geri dönmek. Kısa cevap verdim. Yoldaşım hiç umursamadı, huysuzluğumu yordu. "Sen hep benim umursamadığımı düşünmüşsün, kız," dedi, "ama yanılıyorsun." Sanıyordum. Arzularımı arka planda tutacaktım. Ta ki bir arabayı mükemmelleştirmeyi başardım ki bunun olacağını biliyordum. Hızlanmak imkansızdı. Yarışmaya katılamadım, kendi çantamdan daha uzun çantaları vardı ve eğer satın alsaydım. Piyasadaki en hızlı araba, başkasının sahip olacağı bir şey. Daha hızlı bir tane aldım. Ama bu gece, aman tanrım. Nasıl o motor korsana imreniyor. Ne tür bir şey olduğunu hayal et. O araba, böyle bir gecede, yollar açık olduğu için Juno, Grot, St. Land's End'e kadar. Süslü uçuş, hiçbirinin denemediği bir hızda ilerledi. Yapabilir misin? Yolun önünde bir makara gibi açıldığını görmek. Beyaz kurdele, tekerleklerin tatlı müzikal uğultusunu duy, kulaklarında, aniden durdu. Doğal hayranlığımı fark etmiş olmalı. Konuşmasının gösterdiği yoğun duygu hissi, çünkü daha hafif bir tonda gözlemlendi. Motor korsanları olmamak, en iyisi, mesele şu ki, sanırım yatağa gidip rüya görmek. Topuklarını döndü ve bir yöne doğru yürüdü, ben ise kendi evimin yönüne doğru yürüdüm. Ama ben, oraya gitmekte acele etmiyordu. O gece de öyleydi, harika. Oturduğumuzdan beri geçen birkaç saat içinde. Yemek yemeye indiğinde, yüzünde bir değişiklik olmuştu. Toprak. Havada baharın varlığını hissedebiliyordum ve, içimdeki tüm gençlik uyandı. Dünyanın yaratıkları. Hissettim de. Gecenin sessizliğinde. Kış örtülerini çıkarırken tomurcukların çıtırtı, otların fısıltısını duy, köylünün. Büyüyen bıçakların sesi, mırıltıyı duy. Springtide'ı karşılamak için ayağa kalkarken canlandırılan şeyler arasında. Kendi kalbim umutla yeniden sıçradı. Albay Maitland'ın kapısının önünde bir süre durdum ve korumanın şansım olması için bir dua etti. Evin güzel sakini her türlü zarardan hayat. Yavaşça kendi kapıma yürüdüm ama gitmedim. Girin. Ay ışınları, insan hareketsizken. Aşk rüyaları doğurur 20'li yaşlarda. Tekrar albayın evine, tekrar kendi kendime doğru. Muhtemelen devam etmeliydim. Yalnız nöbetçim ve gün doğumuna kadar hayal kurdum, düşüncelerim keskin bir şekilde. Dünyaya çağrılmamış olsaydı, 5. ya da 6. gün için kendi kapıma ulaşırken. Döndüğünde siyah bir gölge gördüm. Maitlands'ın evinin karşısındaki yolda. Bir bakış yeterliydi. Yine motor korsanıydı ve ben. Saymaya başladı. 1, 2, araba yanımdan geçti. 3, 4, bir dönüş sırasında kaybolmuştu. St. Albans yönüne giden yol. Korsandan daha önce deneyimlediklerimi bile beni böyle bir sergiye hazırlamamıştı. Mannering'in uçmanın zevki hakkında söyledikleri. Açık bir yolda 100 mil, saat hızla tekrarlanıyordu bana. Bunu mümkün görmemiştim. Ama ben yürüyerek yürüdüm. Albayın evi ile viraj arasındaki mesafe garip arabanın gözden kaybolduğu yer. Mesafe yaklaşık 200 yardtı ve 4 saniyede mümkün olduğunca yakın şekilde örtüldü.
Araba yaklaşık 100 yol kat etmiş olmalı, saatte mil hızında. Doğrudan içeri girdim, yatağa gittim. Utanmıyorum, hayallerime devam edemediğimi itiraf etmek. Yolda yürürken rahatla, düşünceyle. Motor olsaydı başıma ne gelirdi? Korsan benim olayımdan sadece 2 saniye önce geldi. Dönüp onu görmek. Ertesi sabah geç saatlere kadar uyudum. Her zaman öyle oldum. 8 saatlik net uykuya alışkındım ve çarşafların arasına ancak saat 4 civarında girdim. Sabah, doğal olarak öğle vakti uyandım. Yani küvetim ve tıraş olma zorunluluğum, erken yaşlarım. Albayın sabah ziyareti gerçekleşmedi. Aslında, sadece kahvaltıya oturdum. Gastronomik savaşçı olduğu zamanlar hakkında öğle yemeğini düşünüyorum. Ancak nasıl olduğunu gördüğümde, hava değişikliği beklentim fazlasıyla tatmin oldu. Uzun uykumdan pişman olmadım. Islak gri bir gökyüzü tabakası sürekli olarak akıyordu. Hiçbir kopma ihtimali yoktu bulutların. Bu yüzden Bayan Maitland'ı evde bulacağımdan emin oldum, öğleden sonra aradığım sürece. Çünkü babası çoğu zaman almanın uygun olduğunu düşünmüştü. Öğle yemeğinden sonra kendini hazırlamak için biraz dinlenme, yemek yorgunluğu için. Belki de hatta şanslı olsam da, onunla bir kahve görüşmesi elde edebilirim. Bu yüzden kahvaltıma en iyi bir ruhla geldim. İştahım olarak, hiçbiri en ufak bir şekilde etkilenmiyordu, kolay bir şekilde bulunduğumun anısıyla. Motor korsanı tarafından yağmalanmış. Tabii ki kendimi belli bir rahatsızlık. Yine de macerayı düşünebilirdim benden çok daha fazla soğukkanlılıkla. Bir önceki gece sergilemeyi başardım, ama ona karşı merakımın ise arttı. Sabaha hevesle döndüm. Bilgime katkı sağlayıp kazanamayacaklarını görmek için makaleler onunla ilgili. Herkesin bildiği gibi, sabah tüm gazeteler. O yılın 1. Nisan'ında kendi evlerine sütunlar adadı. Exploits. Doğru hatırlıyorsam, ülkede oradaydı zamanı, her zamanki küçük savaşlarımızdan ikisinde. Parlamentoda meşgul olduğu önemli bir tartışmanın ortasındaydı. Uzatmayı sağlamak için bir önlemin ikinci okunması franchise. Ve çok yaygın bir boşanma davası. İlgi, önde gelen hukuk avukatlarının dikkatini çekiyordu mahkemelerin ışıkları. Ama tüm bu şeyler kabul edildi, ama en az fark ediliyordu. Savaş haberleri ise iç sayfalar, parlamento istihbaratı küçültüldü. En kısa özetle, Celebre davasını böyle bir paragraf genellikle bir paragrafı kroniklemek için kullanılır, önemsiz polis mahkemesi davası. Motor korsanı editoryal elindeki alanın neredeyse tekelinden. Onun hakkında sütun üstüne köşe yazısı vardı. The Plymouth soygunu ise Compton Chamberlain olayı, ayrıntılar varken iki benzer suçlamadan. Bu iki yer. Raporları incelerken, onların zaten bildiğim şeye hiçbir şey eklemediğini ve boşa harcadım. Konu liderlerini okumak için zaman geçirdim. Ama bir makaleden bulmaya son derece ilgi çekici geliyor. Winter ve ben tek kurbanlar değildik. Bir kıza önceki gece alçak açgözlülüğü telegram, birkaç mil uzaklıkta benzer bir olay bildirdi. Oxford, Londra yolunda. Hemen adamımı gönderdim. Akşamın erken baskılarından herhangi birini satın almak için St. Albans'a ulaşmış olabilecek belgeler. Umarım bu konularda daha fazla ayrıntı bulunabilir operasyonlar. Kahvaltımı bitirmiştim ve geri döndüğünde kütüphanemde sigara vardı. Ben aldım ondan gelen belgeler ve ilk bakışta. Hayretten nefesim kesildi. Haberler beni şaşırtan tek bir satırda, 5 tane daha motor korsanı tarafından soyulmuş arabalar. Bu konularda detaylara girmeyeceğim. Eğer hafızanızı tazelemek isteğiniz var. Yapmam gereken tarihe ait herhangi bir gazeteye yönelmek. Adını koydu ve onları fazlasıyla alabileceksin. Ama burada ve olayların yaşandığı zamanlar, çünkü dikkatle inceleyerek umut edildiği bir liste. Haritayla, nerede olduğunu öğrenebilirim. Sırada ortaya çıkması beklenebilir. 9 dakika geçtikte durduğunu gördüm. Oxford'a yaklaşık 4 mil uzaklıktaki bir araba. 20 dakika. Daha sonra ortada yalnız bir sürücüyü soyuyordu. Thame ve Aylesbury. Sonra 40 dakika boyunca. Sonraki iki macerası boş kalmış gibi görünüyordu. 5 dakika arada, 10 dakikadan hemen sonra yer, Amersham çevresinde. Kings Langley. Bir sonraki macerasının sahnesiydi, verilen zaman. Yaklaşık çeyrek saat önce geçmişti. Biz, bu soygunların ayrıntılarına ek olarak, görmüş birçok kişiden rapor vardı. Korsan arabası yolda onların yanından geçer. Ama bir tane vardı.
Son listede dikkat çekici bir eksiklik var, tek bir kişiden değil. Kasabada korsanın bulunduğuna dair herhangi bir kayıt var mıydı? İçinden geçerken görülüyordu. Bölgenin bir haritasını aldım ve inceledikten sonra ülkeyi dikkatlice kabul etmek istedim. İki kişiden biri her şey kesindi, ya motor korsanı güce sahipti. Arabasını isterse görünmez yapacak, ya da gerçekten yan yollar hakkında olağanüstü bilgi. Nasıl? Hatta Oxford'a ulaşmayı başardı, West of England, tutuklanmadan, beni şaşırttı. Araba o kadar benzersiz bir şekle sahipti ki. Öyle görünüyordu ki, heyecanlandır gözlem. Burada dikilemezdi. Herhangi bir otel, içinden geçilemeyeceği kadar gündüz saatinde. Heyecan verici bir açıklama olmadan ve varlığı kronikleştiriliyordu. O zaman ne yapmıştı onunla mı? Soruyu ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok şaşkın oldum. Ve aynı zamanda daha da. Gizemin çözümünü aramaya kararlıydı. Ama nasıl? Bir düzine plan yaptım. Hepsi düşündüğümde, o kadar boşuna göründü ki. Umutsuzlukla oyunu bıraktım. Ve beynimin netleşip netleşmeyeceğini görmek için karar verdim. Albay Maitland'a söz verdiğim ziyareti yaptıktan sonra. Beklediğim gibi Miss Maitland'ı yalnız bulamadım, ya da muhtemelen kendimi açmaya istekli olabilirdim. Ona bir deneyim kazandırdı ve yardımını istemişti. Kadının zekası beni bir çözüm yoluna soktu. Gizeme doğru. Manner'in yanındaydı. Ne zaman oturma odasına girdim ve kahve sohbet ederken, geciktirdiğim için kendime lanet ettim. Ben karar verdim ve böylece ona böyle bir fırsat verdi. Aman, Temper, şu keşfilde düzelmedi. Sohbete yeterince dalmışlardı ki varlığımdan çok rahat bir şekilde kurtulabildim. 1. Mannering'i terk etmek zorunda hissetmedim. Ancak alanda tartışmaya katıldım ve denedim. En çok hoş olduğum şey. Tabii ki, sadece bir olası konu vardı sohbet, her şeyin en derinliğiydi. Zihni boyunca toprak. Bu konuyu tartışmak benim için zor bir konuydu ve bir bakıma Mannering için zor bir konuydu. Çünkü bu konuda atıfta bulunmaktan kaçınmak zordu. Motor ile yaşadığımız kişisel deneyim. Korsan. Birkaç kişi. Varışımdan dakikalar sonra Albay Maitland bize katıldı. Bizimle tanışmaması onun için şanstı. Hey. Sutguru, dedi albay. Sen, Kış ve ben de yakında bir motor korsanı çözeriz, değil mi? Onay gibi geçecek bir şey mırıldandım, Mannering ise bana eğlenceli bir gülümseme attı. Ama onu hiç görmedik diye merak ediyorum, diye devam etti Maitland, bize çok yakın olmalı. Dün gece, her yerde gibi görünüyor, diye cevapladım. Devet kadar her yerde var, dedi Mannering. Umarım bir gün onunla tanışma şansım olur, ciddiyetle devam ettim. Albay Maitland kıkırdadı. Aman tanrım, ne bakışta. Ateş yiyensin, Sutguru. Neredeyse seni alacak biri olabilir. Bir süvari alayında bir denizaltı. Cevap vermedim ve Bayan Maitland şöyle dedi, ben. Bunun çok nazikçe olduğunu düşünüyorum. Bahsettin. Motor korsanı sanki ona kin borçluymuşsun gibi. Sanırım. Hepimiz ona son derece minnettar olmalıyız. Bu yıl yaşadığımız en yağışlı günü sakin geçirdi. Hoş bir şekilde. Ona kin mi taşıyacaksın? Sanırım öyle oldu. Ama aynı zamanda nedenini itiraf etmeye hiç niyetim yoktu. Ben de dedim ki. O zaman uzun ömür ve refah için içeceğiz. Bir dahaki kez aynı şeyden bir şişe içsek ona. Babanın dün gece çok onayladığı port. O zaman albaya döndüm ve beceriksiz bir girişimde bulundum. Konuyu konuşmaya çevirmek için. Kararın nedir bugün restoranımda aynı derecede avantajlı mı, efendim? Albay Maitland'ın gözleri parladı. Hiçbir şeyim yok. Pişman olmak. Bitirdiğimiz liman konusunda, bana göre rüyaların yapıldığı türden şeyler. İçtiğim bardak, bir bardak mıydı yoksa bir bardak mıydı iki? Bana şimdiye kadar yaşadığım en canlı rüyayı verdi. Çocukluğumdan beri, kesinlikle, duyalım, albay, diye cevap verdim. Bize anlat, dedi kızı ayağa kalkarken koltuğunu aldı ve kollarını babasının kollarına ikna edici bir şekilde sardı. Boyun. Bize gerçek, iyi, nazik, eski usul bir şey gibi anlat. Ebeveyn. Albay, elini sevgiyle kendi elinin üzerinden geçirdi. Kızının güneşli saçları. Sutguru ve Mannering duymak istemiyor. Yaşlı bir adamın aptalca rüyaları, dedi. Üstelik öyleydi. Motor korsanı hakkında hepsi ve Sutguru'yu görebiliyorum çünkü biri bu konudan oldukça bıktı. Ben de vardım, değildim ama bunu hızla ilan ettim. Kızının ona karşı istekli olduğunu gördüğümde öyle değildim. Hikayeyi duymak.
Bu yüzden pro bir tanım yapmaya başladı. Temiz havanın onu nasıl uyuttuğu hakkında, söylemeden. Liman hakkında bir kelime söyledim ve onu dinlemeyi bıraktım. Tüm dikkatimi ona ayırmayı tercih ediyorum. Kızı ise bir ayak taburesine oturmuştu. Ayaklarını ve yüzüne bakıyordu, güzel bir. Derin mavi gözlerinde sevgi dolu bir bakış, yetecek kadar. Benzer bir saygının sahibi olmak isteyen herhangi bir kişiyi kur. Duruşu, ifadesi, hepsi öyle derinleşmişti. Üzerime sadece gözlerimi kapatmam gerektiği izlenimi. Onu o zamanki haliyle görmek istediğim zaman, küçük cadı. En iyi şekilde nasıl faydalanacağını çok iyi biliyordu. Çekiciliğinin ve her ne kadar sık sık ilan etmesine rağmen. Çünkü bana göre poz tamamen önceden planlanmamıştı, ona asla tam olarak inanamadım. Her ne olursa olsun, izlemek beni çok büyülüyordu. Onu, bir dağınık kıvırım vardı. Sanki bir alnında dokuma altın iplik. Lanet olsun, kurgu yazan adam için her şey gayet iyi. İnsanların duyguları hakkında yazmak için bir yaşam kaynağı. O üşüyor. Kendisi. Eğer benim gibi olup tanımlamak isteseydi. Kendi duygularını da aynı şekilde bulabilirdi. Kendi adımla zorluk çekiyor ve denemeyi bırakıyor. Albayın sesi uzandı. Birden uyandım. Benden bahsettiğinin bilincine ulaştı. Sanırım. Kızının bana bakması ise beni dikkatimi çekti. Sutgurov sadece arkasına bakıp bakmadığımı görmüştü. Rahat olduğunda, arkasında yolda başka bir araba görünce. Biz, Radlet'ten çok geçmemiştik. Sen, yeni yolun hemen ardından düz yolu biliyorsun. Soldaki Hollanda ahırı. Dikkatim artık dağınık olmadı ve sen. Albayı duyduğumda ne kadar şaşırdığımı hayal edin. Başına gelenleri en ince ayrıntısına göre anlatır. Bir önceki akşam bizi bulduk. Bir hikaye anlatabilirdi. İstediği zaman ve bu sefer Winter'ın utanç dolu bir şekilde koşması. Arabasından inmiş ve değerli eşyalarını. Motor Pirate, o kadar saçmaydı ki. Zorla oynadım. Tarife gül. Sıra geldiğinde anlatılan. Miss Maitland ve Mainwaring de aynı derecede. Çok eğlendim. Ama katılma çabamdan korkuyorum. Neşelerinde bu oldukça zoraki bir şey vardı. Hikaye bittiğinde, Bayan Maitland ayağa kalktı. Babasının ayaklarının dibine oturdu ve her birinin üzerine elini koydu. Omuzlarının, sen sevgili, hoş yaşlı yalancı, dedi. Bunu hiç rüya gördüğüne inanmıyorum. Yapamazsın. Sonra bana döndü. Şimdi söyle bana, Bay Sutguru, babamın o rüyası gerçekten gerçekleşmedi mi? Dün gece mi? İtiraftan başka hangi ders açıktı? 1. Hikayenin gerçeğini kabul etti ve albay da öyle oldu. Neşeyle boğulmuş, korktuğum ki öyle olmasından korkuyordum. Apopleksi geçirmişti. Şakanın en iyisi, diye açıkladı. O zaman konuşma gücünü geri kazandı, ne? Kış ne oldu? Sutgurov da benim tilki yaptığımı en ufak bir şekilde bilmiyordu. Doğrudan onlara haber vermek istedim. Bu konudan tamamen kurtulduk. Korsan, ama konuyu tartıştıklarını duyduğumda ve şefkatten dolayı sessizliği korumaya kararlıydı. İtibarımı korumaya dayanamadım. Sanırım kendi itibarları düşünüyoruz, dedi kızı. Teslim olmak bir adama karşı bu kadar sakin davranmak çok kahramanca bir süreç değildir. Mainwaring'in kıkırdadığını duydum ve sinirlendim. Ama, sanırım bu Mainwaring'in eğlencesi değil, benim eğlencesi. Eleştirinin gerçekliğinin kendi bilinci sinirlendi. Albay Maitland bana yardım etti. Sanmıştım. Çok mantıklıydılar, dedi. Hatta bir sakat bile. Bir silah, silahsız 6 sağlam Tom Mess'ten iyidir. Mantıklı, evet, diye küçümseyerek yanıtladı. Ama orada, bazen biraz daha az mantıklı ve biraz daha fazla mantıklı olmayı tercih edilir. Daha fazla, diyelim ki aksiyon. Eminim olmazsın. Bu kadar uysalca itaat ettin, diye devam etti, dönerek. Terbiye. Gülümsedi ve bana muhteşem bir şey verecekmiş gibi hissettim. Boğazından tutup gülümsemesini bükmek zevkini. Karanlık, yakışıklı yüzünden dışarı çıkacak. Gerçekten, Bayan Maitland, diye yanıtladı, siz. İltifat ediyorsunuz. Ben. Sutgurov'a çok sert davranmamalısın. Evet, ben. Bunun sadece kendi tam anlayışı olduğundan emindi. Çaresizliği onu kavga etmekten alıkoydu. Ne yapabilirdi ki? Ah, bir adam her zaman ne yapacağını bilmeli. Öfkeyle cevap verdi. Hiç tutmayı denen oldu mu? Uyandın mı? Evet, diye yanıtladı. Bir keresinde ABD'nin batısında, bazı düzenlemeler. Gruplar oyunu benim seyahat ettiğim bir trende denedi. Ama sonra, görüyorsunuz, tren vagonundaki kondüktör.
Ben oturduğum yerde, 6 tüfekli bir silah vardı. Yani, ben de öyle yaptım. Diğer yolcular ise yere en çok yaklaştı. Silahlı saldırı başladığında muhtemelen olabilirlerdi. O zamanlar oldukça iyi bir uygulamaydı, bilmiyor musun? Bu yüzden diğer adamlar pek bakamadı. Kaçtıklarında geride bıraktıkları 4 kişiyi aldılar. Bizimle bir sonraki istasyona geçelim. Bunlardan 3'ü şunlardı. Oraya gömülmüşüm, doğru hatırlıyorsam. İşte, dedi Bayan Maitland, net bir sesle gözlerinde hayranlık ifadesi, biliyordum. Farklı. Ama sonra silahlandım. Olmasaydım, gitmeliydim. Diğer yolcularla birlikte yerde kaldık. Cevap olarak ona sadece bir kez baktı. Davranış. Aynı derecede etkileyici bir tane ile karşılık verdi. Kalktım ve takip ettim. Pencereye. Bana göre Mannering'in şampiyonluğu. Dayanamadığım bir rahatsızlıktı. Daha sert yine de anlamayı gözlemlemek benim görevim miydi? Açıkça onunla Bayan Maitland arasında vardı. Şimdiye kadar benim de aynı şansımın olduğunu hayal ediyordum. Onun sevgisini kazandığı gibi. Ama şu anda, umutlarımın paramparça olduğunu hissettim. Sanırım bir an daha kalsaydım. Bir dürtüyü bastıramamalıydım. Rakibimin kendi kendine yetimini biraz kırmak için. Ayrıldım. Albay Maitland beni takip etti ve onu duydum. Ertesi gün onunla yemeğe gitmemi silmek için. Bana borçlu olduğu skordan uzak. Düşünmeden kabul ettim. Sonra dışarı çıktım. Yağmura doğru. Maitland'ların evinden uzaklaştım. Bakmadım ne sağa, ne de sola. Gittiğim yer, ister yüksek yolda ağır adımlarla yürüyeyim, ister patikalardan geçeyim. Bugün bile en ufak bir fikrim yok. Ben öyleydim. Kendi acımın içinde, tüm dış nesnelere karşı tamamen körleştiğimi düşünüyordum. Aklıma sadece kendi hezeyanlarım ve ölü umutlarım geliyordu. Böylece sendeleyerek, çamurların içinden su sıçratarak devam ettim. Mannering'e lanet ediyordum, motora lanet ediyordum, korsana lanet ediyordum. Her şeyden önce de kendi korkaklığım için kendime lanet ediyordum. Neden Winter'ı dinlemiştim? Neden kendimi korkak rolüne ikna etmeme izin vermiştim? Sırf Winter'ın arabası yaralanmadan kurtarılsın diye. Uzun süre düşüncelerim amaçsızdı, ilerlemem dağınıktı. Ama yavaş yavaş, bu tutarsızlıktan bir fikir kristalleşti. Bu, gurur duyulacak bir fikir değildi. Kalbimdeki acı kaçınılmaz sonucunu vermişti. İçimde birisinden intikam alma arzusu yanıyordu. Sıkıntılarımla ilgisi olan herkesten intikam almayı düşündüm. Mannering'den, Albay Maitland'dan, motordan ve korsandan. Sonunda seçimim bir kişide karar kıldı, korsan. Korsan en uygun nesneydi. Çünkü beni bu kadar aşağılayıcı bir figür haline getirmesinden bizzat o sorumluydu. Tabii ki karar saçmaydı. Güçlü bir duygunun sonucu olan kararlar genellikle böyledir. Ama yine de faydalı bir amacı yerine getiriyordu. Zihnime, kendi mutsuzluğumdan başka bir şeyle beslenecek bir meşgale vermişti. Beni kendime getirmişti. Bugün, çocukça şeyleri hatırlayınca gülebiliyorum eylemlerime. O mantıksız dürtülere, çocukça kıskançlığımın sonucuna. Çünkü ben, çektiğim acıların intikamını motor korsanından almak için yürürken, aniden burasının karanlık olduğunu fark ettim. Bir tarlanın ortasındaydım. Derim sırılsıklam olmuştu. Yağmur hala şiddetli yağıyordu ve nerede olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Yaptığım aptallıklara bir yenisini daha ekledim o gün. Ellerimi damlayan havaya doğru ciddi bir şekilde kaldırdım ve intikam yeminimi tenye kaydettim. O zaman tekrar yola koyuldum. Ama fiziksel yeteneklerim artık nerede olduğumu keşfetmek için pek de tetikte değildi. Yavaş yavaş konumumun rahatsızlığını hissetmeye başladım. Ve bir an önce sıcak bir ateşin önünde olabilmek için gizli bir dilek duymaya başladım. 2 ya da 3 tarladan geçtim. Sonunda bir yola vardım, onu takip ettim. Ve çamurda yarım mil daha süründükten sonra, bir köye vurdum. Köyde ise bir han vardı. Kapıyı açıp neşeli bar salonuna girdiğimde, lamba ışığı altındaki sıcak odada oturan yarım düzine kişi bana hayranlıkla bakıyordu. Belki de yansımamın bir anlığına şişelerin arkasındaki camda belirdiğini fark ettim. Nehir yatağından sürükleyicilerle çıkarılan bir ceset neye benziyorsa. Sunduğum görünüm de ancak o kadar olabilirdi. Yine de köylülerin meraklı bakışlarına karşı çıkacak halde değildim. Aslında, onların merakına dikkat edecek durumda bile değildim. Odanın sıcaklığı aniden üzerime çökmüştü ve bu durum, en yakın sandalyeye sendelememe neden oldu. Neyse ki han sahibi biraz sağduyu sahibi bir adamdı.
Oldukça eminim ki, normalde o halk evinden 9 kişinin atılması gerekirdi. Ama Beyaz At Hanı, sonradan öğrendim ki adını Batı ülkesinde iyi bilinen bir avdan alıyordu. Yorgunluk ile sarhoşluk arasındaki farkı ayırt edebiliyordu. Hemen yardıma geldi. Onun bir şeyler söylediğini duydum ama tam olarak cevap veremedim. Bir süre, aslında bilinçsizliğin eşiğine gelmiş olmalıyım. Çünkü sonra fark ettiğim ilk şey, dudaklarımda tatlı ve güçlü bir şeyin olduğu bir bardaktı. Yudumladım. Sonra içtim. Bilincim geri döndü. Birkaç dakika içinde dik oturabilir hale geldim. Ev sahibi bana ilgiyse ve iyilikle bakıyordu. Bir kez daha yudumla, efendim, dedi. Hiçbir şey maraşino ve cinin yerini tutamaz, hele ki biraz fazla sarsıldığınızda. Kendi bölgemde, zor bir günden sonra köpekler gibi yorgun düşmüş bir beyefendinin, o uzun 10 millik yolu aşabilmesi için bundan başka bir şey kabul etmeyeceğini çok gördüm. Bir kez daha içtim, iyi de bir yudum aldım. Konuşma yeteneğim tamamen geri geldiğinde, nerede olduğumu sordum. Beklediğim kadar uzağa gitmediğimi fark ettim. Evimden henüz 6 mil uzaktaydım, Kings Langley'deydim. Ancak bu, kat ettiğim gerçek mesafenin bir ölçütü olamazdı. Çılgınca dolaşmış olmalıydım. Çünkü saatime baktığımda onu gösteriyordu. Albay Maitland'ın evinden ayrıldığımda saat 5 civarıydı. Demek ki o en vahşi gecede, dışarıda tam 5 saat boyunca amaçsızca dolaşmıştım. Dinlenmek amacıyla sandalyeme yaslandım. Eve doğru yola çıkmadan önce sadece birkaç dakika dinlenecektim. Ama içtiğim o sert içkinin etkisiyle mi, yoksa zihinsel yorgunluğumun dorukta olmasından mı bilmem. Öyle derin bir uyku hissi sardı ki beni. Buradan kalkmanın artık imkansız olduğunu anladım. Kendimi toparlayıp ayağa kalktım. Aynı zamanda elimi cebime sokarak içeceğim için para ödemek istedim. Sadece basit bir eylemdi bu, ama ayağa kalkmak benim için neredeyse imkansızdı. Bedenim sanki her yerim dövülmüş gibi sertti. Hareket etmek, tam anlamıyla fiziksel bir acı veriyordu. Han sahibine döndüm. Korkarım beklediğimden daha berbat durumdayım, dedim. Bu gece bana bir banyo ve sıcak bir yatak ayarlayabilir misin? Merakla bana baktı. Bir anlık düşüncenin ardından yanıtladı. Hanım ne diyecek, bir bakayım. Neyse ki, hanım, onayladı. Böylece 10 dakika sonra ağrıyan uzuvlarımı sıcak suya bıraktım. Banyoda eski bir sünger vardı. Sanırım o sünger en son ailenin çamaşır yıkama günlerinde kullanılmıştı. Her neyse, amacım için mükemmel derecede uygundu. Yavaş yavaş, lezzetli bir rahatlama hissi üzerime çöktü. Temiz çarşafların arasına kıvrıldım ve han sahibim odama girip ıslak kıyafetlerimi kurutmak için almasından hemen önce uykuya dalmıştım. Uykum bir saniye gibi kısa sürmüş gibiydi. Oysa ertesi sabah saat 9'a kadar uyumuşum. Eğer kolumda bir el hissedip beni sallamasalar ve bir ses kalkmamı emretmese de, uyumaya devam ederdim. Evimde olduğumu ve uşağımın beni uyandırdığını sandım. Tamam Wilson, dedim ve bir kez daha uykuya dönmek istedim. Şimdi, kalk o yataktan, dedi ses. Sahte hareketler yapma, bizimle geliyorsun. Bu, Wilson'ın sesi değildi. Ne olduğunu merak ederek yatakta doğruldum ve uykulu gözlerimi ovuşturdum. Ne oluyor bu? Başladım. Sonra aniden durdum. Yatağın başucunda üniformalı birkaç polis memuru dikiliyordu. Ve uykumu kaba bir şekilde bozan kişinin bir çavuş olduğunu anladım. Ne istiyorsun, diye talep ettim. Yeterince iyi biliyorsun, diye yanıtladı çavuş. Acele et, giyin ve bizimle gel. Duyularımın beni terk ettiğini sandım. Ne için ama, diye sordum. Bizi kandıramazsın, dostum, diye cevapladı. Şaka yollu ekledi, eğer buna bir isim koymamız gerekirse, yolda korsanlık diyelim. Acaba sen buna ne dersin? Tabii ki her şeyi hatırlayarak. Söylediklerinin kaldırılıp delil olarak aleyhine kullanılacağını unutma. O an, olan biten her şey aklımdan geçti. Garip görünüşüm ve hana varışım, tuhaf tavırlarım, üzerimde bol para olması. Köy halkının meraklı bakışları ve motor korsanının en son görüldüğü yerin buraya yakın olması. Bu koşullar altında, taşra zekasının bundan başka bir sonuca varması zaten imkansızdı. Doğrudan ünlü suçlu olduğuma karar vermişlerdi. Ama bu fikir bana o kadar saçma geldi ki, kendimi içten bir kahkahadan alıkoyamadım. Neşeyle gülmem çavuşu rahatsız etmiş gibi görünüyordu. Çünkü öfkeli bir şekilde, eğer hemen giyinmezsem beni olduğu gibi sürükleyerek götürmek zorunda kalacağını söyledi. Geçici bir süre akışına bırakmanın uygun olacağını düşündüm.
Biraz diplomasi kullanarak, cebimin bulduğu yeni bir dinlenme yeri sayesinde, gitmeden önce kahvaltı etme izni aldım. Han sahibi isteklerimle ilgilenirken bol bir yemek yedim. En azından onun, benim polisin eline düşüp bu aşağılanmayı yaşamamdan dolayı mutlu olmadığını görmek içimi rahatlattı. Hatta esirlerimin aptallık ettiğini açıkça belirtti. Güvenilir görünüyordu. Ona Winter'ın adresini verdim ve talimatlarla birlikte telgraf atarak durumumu anlatmasını, acilen yardımıma gelmesini istedim. Doğal olarak bu talimatları polislerin gözü önünde vermek zorundaydım. Ama bunu gördüklerinde özgüvenleri biraz sarsıldı. Tavırları daha da nazikleşti ve çavuş, talimatlara uygun hareket etmek zorunda kaldığını, ancak beni mutlaka Watford'a götürmesi gerektiğini açıklama zahmetine girdi. Watford'a buna uygun şekilde gittim. Yolculuk olaylarını detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Zaten ben doğal olarak içe kapanık bir karakterim ve bu durumdaki ilerlemem utanç verici bir çekingenlikle dolmuştu. Örneğin, Kings Langley'deki handan ayrıldığımda, tahmin edebildiğim kadarıyla tüm kasaba halkı beyaz atın kapısının önüne dökülmüştü. Kalabalık kesinlikle düşmanca değildi. Özellikle daha genç olanlar bana hayranlıkla, hatta tam anlamıyla kıskançlıkla bakıyor gibiydi. Sadece köylünün biri kimliğime inanmadığını açıkça ifade etti. "İyi, sen Pirut falan değilsin," diye ilan etti küçümsemeyle ve oğluğa tükürerek. "Herkes görebilir ki sen sadece kibar bir adamcıkasın." Onun bu sonucundan memnun mu olmalıydım? Yoksa kişisel görünüşümü pek de etkileyici bulmamasına kızmalı mıydım, bilemedim. Kendi içimde konuyu tartışırım. İki polis memurunun arasına sıkıştırılmış bir şekilde oradan uzaklaştırıldık. Watford'a girişimiz adeta bir zafer alayı gibiydi. İlçe polis ofisine varmadan çok daha önce. Etraftaki kalabalık hayatımın 10 yılını vereceğim türden bir gösteriye dönüşmüştü. Kalabalık, meraklı izleyicilerden birinin kafasına yumruk atıyordu. Sonra, gururuma son bir darbe olarak, High Street'te, tanınmanın artık imkansız olduğu bir noktada, rakibim Mannering'in eski arabasıyla karşılaştım. Yanında da dünyada şu an en son görmek isteyeceğim kişi oturuyordu, Bayan Maitland. Öfkeyle dişlerimi sıktım. Polis karakoluna girerken keşke gerçekten de motor korsanı olsaydım diye geçirdim içimden. Sorumlu subayın yanına vardığımda sinirimi kontrol etmeyi başardım. Yine de sesimdeki öfkenin izleri hala duruyordu. Barışçıl vatandaşların neden böyle bir aşağılanmaya maruz kaldığını sordum. Müfettiş yanıt olarak sadece adımı ve adresimi sordu. Bayan Maitland ile tanışmadan önce kimliğimin gizli kalmasını çok önemsemiştim. Ama artık bunun hiçbir önemi kalmamıştı. Hepsini tek solukta söyledim. Müfettiş sessizce bilgileri not ederken, pencerenin kenarında sivil kıyafetlerle bizi izleyen başka bir adam aniden bana döndü. "Bay Sutguru, Saint Albans'tan. Neden geceyi Kings Langley'deki küçük bir handa geçirmeyi seçtiniz? Sanırım istediğim yerde uyuyabilirim, değil mi?" diye karşılık verdim. "Kesinlikle," diye yanıtladı yabancı. "Kimliğinizi kanıtlamakta hiç zorluk çekmeyeceksinizdir sanırım." "En ufak bir zorluk bile değil," dedim. "Aslında zaten yaptım. Hailscomb'dan bir arkadaşıma, St. Albans'tan Bay Winter'a telgraf gönderdim. Bu amaçla buraya geliyor. Bay Winter'ı çok iyi tanırım," dedi müfettiş. Yabancı beni dikkatle süzdü. İncelemesi bittiğinde, hafifçe Chopin'in Marche Funèbre marşını ıslıkla çalmaya başladı. Sonra üniformalı meslektaşına döndü. "Olmaz," dedi. "Bu bizim adamımız değil." Yeniden bana döndü. "Ben müfettiş Forrest'ım. Scotland Yard. Bu motor korsanı olayı için özel olarak görevlendirildim. Maalesef Watford'a teslim alınmam için gerekli düzenlemeler yapılana kadar burada tutulacaksınız. Umarım yanlış anlamazsınız. Bay Winter gelene kadar sizi mecburen tutuklu tutuyoruz." Bu bana uzun zamandır arzuladığım fırsatı verdi ve kullandım. Ama o an söylediklerim, şimdi hatırlayabildiklerimden çok daha fazlasıydı. Maruz kaldığım bu utancın bedelini birilerinin ağır ödeyeceğini söyleyip duruyordum. Müfettiş Forrest ben bitirene kadar sabırla dinledi. "Hadi ama, Bay Sutguru," dedi sonra. "Kötülük taşımamalısın içinizde. Kabul etmelisiniz ki dış görünüşünüz tamamen lehinize değildi." Ve bana Han'la ilgili detayları hatırlattı. "Görüyorsunuz," diye bitirdi sözlerini, "bu koşullarda başka seçeneğimiz yoktu." Onun görüşüne karşı çıktım. Üniformalı müfettiş bir şeyler söyleyip bizi odada yalnız bıraktı. Forrest bana yaklaştı ve alçak sesle şunları fısıldadı.
Gerçek şu ki, az önce bizi terk eden arkadaşımız biraz fazla aceleci davrandı. İsterseniz onun için bu durumu oldukça nahoş bir hale getirebilirsiniz. Ama dürüst olmak gerekirse, buna değer mi? Biraz düşünün. Unutmayın ki motor korsanını ele geçirmek için yanlış adamı yakalama ihtimalimiz yoktu. Çünkü eldeki eşkal çok net. Bu duruma düşen tek kişi siz olmayacaksınız, yemin ederim. Zihnim biraz olsun rahatladığı için kendimi daha iyi hissettim. Ayrıca benimle konuşan bu adamın kişiliği hoşuma gitmişti. Hiç de sıradan bir dedektif gibi durmuyordu. Uzun boylu, zayıf, sert yapılı bir adamdı, hoş, açık bir yüzü ve rahat bir tavrı vardı. Zaten şu an içinde bulunduğum çıkmazda kendi aptallığımdan başka suçlayacak kimse olmadığını da anlamıştım. 10 dakika sonra karşılıklı puro içiyor ve sohbet ediyorduk. O 20 yılı devirmeden önce ben ona sadece Winter'ı değil, motor korsanı ile olan deneyimlerimi de anlatmıştım. Hatta Han gecesine yol açan olaylar zincirini bile detaylarıyla paylaştım. Oldukça sempatikti ve baştan sona kadar beni ciddiyetle dinledi. Korsanla karşılaşmamdan çok, çektiğim zihinsel işkencelerle ilgileniyordu. Ona intikam yeminimi anlattığımda neşelendi ve hala o yemine sadık kalıp kalmadığımı sordu. Ona, hayatımın geri kalanını bu göreve adamaya gönüllü olduğumu söylüyordum ki. Diğer müfettiş odaya girdi ve yanında Winter vardı. Winter doğrudan bana doğru geldi ve elini uzattı. Hayatımda onun dürüst yüzünü ve gülümsemesini görmekten daha büyük bir mutluluk duyduğum an olmamıştı. "Şimdi ne yapıyorsun bakalım, Sutguru?" diye takıldı. "Motor korsanının eylemlerini taklit etmeye mi başladın?" "Polis bir şekilde benim o seçkin kişi olduğum sonucuna vardı," diye yanıtladım üzgün bir gülümsemeyle. Kahkaha attı ve kahkahası bulaşıcıydı. Ona engel olamadılar. İki müfettiş de bu neşeye katıldı ve o andan sonra odadaki son öfke dalgası da tamamen silinip gitti. Tabii ki tutukluluğumun devam etmesi gibi bir durum söz konusu bile olamadı. Birkaç dakika içinde Winter'ın arabasına oturduk, çamurları savura savura St. Albans'a doğru yola çıktık. Müfettiş Forrest da bize eşlik etti. Ona istediği zaman öğle yemeği ısmarlayacağıma ve arama çalışmasıyla ilgili elimizden gelen tüm bilgileri kendisiyle paylaşacağıma söz vermiştim. O da bu anlaşmadan oldukça memnundu.